Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 22 Kasım Cumartesi bülteniyle karşınızdayız. Harika bir cumartesi var. Hangi maçlara değineceğiz? Bournemouth West Ham mücadelesini konuşacağız. Oradan Fransa'ya geçeceğiz. Formda Lens'in Strasbourg'u ağırladığı maça bakacağız. Son maçta ise Premier Lig'de günün maçı Newcastle Manchester City'yi ağırlayacak. Bu maçın detaylarını konuşacağız. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi olacak. Videonun sonunda bir de bir maç söyleyeceğiz. Oradaki skor etkinliğini yaparız. Yorumlara doğru skoru yazan bir kişiyi de özel WhatsApp grubumuzda bir hafta misafir edelim. Hadi gelin şimdi Bournemouth West Ham mücadelesiyle başlayalım. Öncelikle bir takımların güncel durumlarına bakalım. Bournemouth 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 17 gol atarken kalesinde tam 18 gol gördü. 9. sırada. West Ham'da ise işler hiç iyi gitmiyor. 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alırken rakip ağlara 13 gol bıraktılar. Kendi ağlarında ise tam 23 gol gördüler. Eksi 10 averajda 18. 18. sırada yer alıyorlar. Bu maç özelinde West Ham'ın eksikleri çok dikkat çekiyor. Özellikle takımın domino taşı beyni Lucas Paqueta sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak. Forvet hattında Füllkrug yok, defans hattında Mavropanos yok. Bunlar ciddi eksikler. Bournemouth'ta ise kadroya direkt etki eden bir eksik bulunmuyor. Şimdi baktığımız zaman Bournemouth'un iç saha performansında 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alırken mağlubiyetleri yok, namağlup gidiyorlar. 8 gol attılar, kalelerinde yalnızca 2 gol gördüler. West Ham'ın deplasman performansı ise orada da aslında genel durumuyla benzer bir hal var. 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 5 gol attılar, kalelerinde ise 8 gol gördüler. Şimdi bu maçta ne düşünüyoruz? West Ham'ın özellikle Paqueta'nın eksikliğini çok hissedeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Paqueta aslında ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında 10 numara, yerine göre 8 numara pozisyonunda o köprü görevini görüyor ve topu hücum hattına taşımakta oldukça etkili bir oyuncu. Baktığımız zaman onun eksiğini bir noktada Somerville ve Suçe'yi öne atarak kullanmaya çalışacak West Ham, ama bu da bu sefer orta sahayı boşaltmak anlamına gelecek. Orada formda bir Bournemouth orta sahası var. Daha doğrusu dinamik bir Bournemouth orta sahası var. Adam Scott, Tavernier orta üçlüyü oluştururken Brooks ve Semenyo ise kanatlardan çok iyi bindirmeler yapabiliyorlar. O yüzden burada benim ana tercihim Bournemouth'un en azından maçı kazanması biraz riskli. Bu da denenebilir ama Bournemouth'un yarı kazanırı bence tatmin edici bir oranı var. Buradaki ana tercihimiz ev sahibinin en azından bir yarıyı kazanacağı yönünde olacak. Hadi gelin şimdi buradan Fransa'ya geçelim. Bana Fransa'da en fazla keyif veren iki takım karşı karşıya geliyor. Lens Strasbourg'u ağırlayacak. Bu maçı hem bahis olarak değerlendireceğim hem de kesinlikle maç izlediğim ekranların birinde açık olacaktır. Biraz da maçın keyfini çıkartacağım diyebilirim. Öncelikle bir takımların genel durumuna bakalım. Lens şu anda 12 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 21 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü. Şu anda 3. sırada. Özellikle Lens'in iç saha performansı dikkat çekiyor. 6 maçta 5 galibiyet, bir mağlubiyetleri var. 13 gol atarken yalnızca 4 gol yediler. Strasbourg cephesine baktığımızda ise onlar da şu anda 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. 24 gol atarken 16 gol yediler. 22 puanla hemen Lens'in altında 4. sıradalar. Onların da deplasman performansı gol anlamında fena değil. 6 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 11 gol attılar ve 14 gol yediler. Aslında oynadıkları maç adedine göre baktığımızda hem attıkları gol hem yedikleri gol yüksek görünüyor. Ben burada kesinlikle Lens'in iç saha maçlarında taraftarıyla beraber güzel bir taraftarı var. Kesinlikle bir tamamını izleyemiyorsanız maçın 10-15 dakikasını izlemenizi öneririm. İyi bir taraftar grubu var Lens'in. Strasbourg'da geçiş oyununu çok iyi oynayabilen bir takım. Özellikle Strasbourg'un forveti Panicelli çok formda. Yani şu anda 15 maçta 10 golü var. Burada da aslında gol krallığını üst sıralarda devam ediyor diyebiliriz. Ben burada dediğim gibi keyifli bir mücadele bekliyorum. Kapanan bir oyun beklemiyorum iki takımdan da, ki aslında veriler de bize bunu veriyor. Sonuçta 12 maçta 21 gol atıp bir tarafta da 12 maçta 24 gol atan takımlar var. Strasbourg geçişi iyi oynayabilen bir takım. Lens ise topu kendinde tutup set oyununu özellikle iç sahada baskın oynayabilen bir takım. Burada ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Bu maç özelindeki benim ana tercihim karşılıklı gol var yönünde olacak. Hadi gelin şimdi Premier Lig'de günün mücadelesi Newcastle City mücadelesinin detaylarına bakalım. Önce biraz Newcastle'ı konuşmamız gerekiyor bence. Şu anda 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldılar. 11 maçta 11 gol atıp 14 gol yiyen bir Newcastle var. Yani kadrosu 14. olmalı mı?
Kesinlikle olmamalı. Baktığımız zaman son iki maçını kaybettiler. West Ham ve Brentford'a 3-1 ile mağlup oldular deplasmanda. İçeride Fulham'ı 2-1 ile geçmişlerdi. Deplasmanda Brighton'ı 2-1 mağlup oldular. Aslında iç sahada Newcastle fena bir takım değil ama biraz daha üst sıralara tırmanmak istiyorsa deplasmanlarda da puan almayı öğrenmesi gerekiyor. Özellikle burada forvet hattında Gordon ve Voltamade'nin formu ve hızlı adaptasyonu birbirine dikkat çekiyor diyebiliriz. Baktığımız zaman City cephesine ise 11 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet alan bir City var. 23 gol attılar ve 8 gol yediler. Şu anda Premier Lig'de en fazla gol atan takım Manchester City. Bu da biraz Haaland'ın formundan geçiyor aslına bakarsak. Kadroların bu maç özelindeki eksiklerine baktığımızda Newcastle'da kaleci Nick Pope şüpheli ve bu takımın as kalecisi. Defans hattının önemli oyuncusu ve bence Newcastle'ın defansı için en önemli parça Dan Burn, kırmızı kart cezalısı. Joelinton'un durumu belli değil, Anthony Gordon'un durumu belli değil. Onlar biraz daha maç günü belli olacak. Yani o yüzden burada bence ciddi eksiği olan bir Newcastle var. City cephesine baktığımızda ise Rodri ve Kovacic'in eksiği var ama aslında City e, şu anda bu yıl Guardiola'nın oynattığı 11'de herhangi bir eksiği bulunmuyor direkt olarak etki eden. Ben bu maçta City'yi çok önde görüyorum. Zaten önde görüyordum. Bir de Newcastle'ın eksikleriyle beraber City çok ağır basıyor. Benim buradaki ana tercihim deplasmanın güzel oranıyla bir yarıyı kazanacağı yönünde olacak. Dep yarı kazanır. Bence günün en ideal tercihidir diyebilirim. Hadi gelin şimdi canlı tahtamız, player tercihimiz ve skor etkinliğimize bakalım. Canlı tahtamıza baktığımızda Brighton, Brentford, Dortmund, Stuttgart, Burnley, Chelsea mücadelelerinde ikinci yarı golleri takip edeceğiz. İlk yarılar biraz zorlantıda geçse de ikinci yarılarda bu maçların açılacağını düşünüyorum. O yüzden dakika 55-60'tan sonra golleri takip edebilirsiniz. Player'a baktığımızda Newcastle City mücadelesinde Haaland'ın, Union Saint-Gilloise Çerçeve Brugge mücadelesinde ise Akinpelli'nin golünü bekliyorum. Skor maçımız Newcastle Manchester City. Bu maçın skorunu doğru tahmin eden bir arkadaşımızı da özel WhatsApp grubumuzda bir hafta ağırlayalım hazırlıklar açılmışken. WhatsApp'a biraz değineyim. WhatsApp'ta her gün günün kalesi, en güvenilir maçı, günün ikilisi ve canlı tercihlerimiz oluyor, maç yazılarımız oluyor. Her maçı analiziyle paylaşıyoruz biz. Çünkü daha öncesinde de bunu belirtmiştim. Sizin hangi maçı neden aldığımızı bilmeye hakkınız var. Orada bütün detayıyla paylaşıyorum. Aklınıza yatıyorsa alıyorsunuz. 543 417 75 30 numarasından bilgi ve destek alabilirsiniz. Açıklamada direkt tıklayabileceğiniz WhatsApp linkimiz de var. Oraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Her gün saat 4'te analiste karşınızda oluyoruz. Her çarşamba saat 12 Spor Toto ve yeni başlattığımız etkinliğimiz senin maçın, yani salı günleri bir anket açıyoruz. Cuma günü 6'ya kadar devam ediyor. Orada yazdığımız, ankete yazdığımız maçları siz oyluyorsunuz ve sizin istediğiniz maçları da cumartesi günü 11 ve pazar günü 11'de ben video halinde analiz olarak ediyorum. Aslında siz sizin istediğiniz maçı yorumlamamı sağlıyorsunuz diyeyim. O etkinliğe de katılabilirsiniz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bu içerikleri kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz diyeyim. Yarın saat 4'te görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bahis'te kazandığınız günlerde buluşmak dileğiyle.